Kalesi'ne uzaktan bir merhaba dedik. Evet. Yeniden yoldayız. Kız Kalesi'ne gitmiyoruz. Evet, gitmiyoruz çünkü o bölgenin iç tarafında park edilebilecek herhangi bir konum yok. Evet. Sahil ve plaj kısımlarını tamamen işletmeler gasp etmiş durumda. Gasp demeyelim. Yerleşmişler. O yüzden duraklama yapmadık. Sadece görsel olarak gördük. Size birkaç saniye aktardık. Evet, yola devam. Yola devam. Evet ya, acayip büyük bir yer varmış sol tarafta. Yani Kız Kalesi'nin olduğu tarafta. Ama burada bir haritalarda bir antik kent vesaire bir yer gözükmüyor. Eski yapılar. Ya bunlar çok antik kent değildir ama Osmanlı neticede. Bizans ve Osmanlı. İçeride de var. Ağaçların arkasında da var. Yani eski tarihe bağlarsak hani genel olarak adlandırması antik kent olarak geçiyor ama yani hiçbir şey yok. Bilgi, detay, burada öyle bir yer olduğunu haritalarda göremiyorsunuz. Ersin Belediyesi, duy sesimizi. Evet, burası ne? Ya acayip büyük bir yer bir de. Çok. Bak karşıda da var kalıntılar. Burası zaten o bir şeysi. Bir şeysi. Burası konak noktalarımızdan biri. Biraz fazla çöp. Pazar bugün biraz kalabalık. Hafta sonu kalabalığı. 1-2 karavan var. Normal binek araçlar var. Ağaçların diplerini görüyorsunuzdur herhalde. Maalesef yine. Ve bu insanlar bu çöplerin yanında vakit geçiriyorlar. Çok ilginç. Evet, şimdi geldiğimiz yere bakıyoruz hemen. Bulunduğumuz alana. Evet. Burada sadece ne yazıyor orada? Eleusa Sebaste. Eleusa Sebaste. Bu yani şu tam karşısında olduğumuz antik kent aslında orası. Kız Kalesi şurası. Şu yeşil olan nokta. Ondan sonra ve bizim gördüğümüz kalıntılar bu alanı komple kaplıyordu. Evet. Yani şu alanda çok ciddi bir tarih var. Milattan öncesi olmasa bile Roma, Bizans ve Osmanlı tarihi var. Ama gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Evet, haritada boş gözüküyor o alan. Şu anda bu geldiğimiz yerin yan tarafında hemen şurada bir kapı var. Orada bir tabela gördük uzaktan. İşte o Sebaste dediği yer. Burayı kısmen çok meydanda olduğu için muhtemelen bir çalışma yapılmamış. Çalılar var, her şey olduğu gibi duruyor böyle. Tabii definecilerin eğitim alanı olmuş burası maalesef. Evet. Ne diyorsun burası ile ilgili? Yani şöyle, burasıyla ilgili olarak bizim kırmızı işaretli olarak algıladığımız her şey var burada. Evet. Aşırı çöp, günübirlikçiler, mangalcılardan ve günübirlikçilerden kastım sakın yanlış anlaşılmasın. Bizim kastımız alkol tüketimi. Evet. Çünkü alkol tüketimi olan yerde belirli saatlerden sonra müzik sesi yükseliyor, kavga çıkabiliyor, taşkınlık çıkabiliyor, size sataşmalar çıkabiliyor ve biz 3 yıldır bunlara dikkat ettiğimiz için hiçbir konumda rahatsız olmadan konaklamamıza devam edebildik. Bunlara dikkat ederseniz siz de konaklamanıza bir sıkıntı olmadan devam edersiniz. Ve özellikle bu bölgeyle ilgili 2-3 tane Facebook üzerinden hırsızlık yorumu okuduk. Araçlarındayken insanlar. Evet, araç camı kırarak içeriden telefonları falan çalmışlar. İnsanlar içeride uyurlarken bu arada. Evet. O yüzden burada durmayıp devam etme düşüncesi içerisindeyim ben. Evet, yol üstü. Bir de hani bir işte her yer çöp ya. Yani hepsini geçtim. Abi, yok yani çöp ve çöp. Bu çöp içinde ben duramam. Evet, ve temizlenebilir bir alan değil yani. Ağaç diplerine yığmışlar çöpleri. Devam edelim ya. Evet. Burası da böyle bir yermiş. İnsanlar memnun halinden. Bakınız. Hemen şu ağacın altında tam ortaya aldım. Bir öbek çöp var. Ağacın çevresini sarmışlar. Hemen yan tarafında da piknik yapıyorlar. Allah mesut etsin, ne diyeyim.
tiyatronun üst duvarlarında evler var. Yan duvarında evler var. Korunmayınca, kimse karışmayınca zamanında herkes yerleşmiş çevresinde. Ya bunlar kültürel değer. Hani biz o kafadayız. Bu kültürel değerlere sahip çıkılmalı kafasındayız. Bilmiyorum. Tarih var orada yani. Evet. Bakalım nasıl bir yer bulacağız. Evet. Böyle bilmediğimiz yerler olunca deneye deneye buluyoruz. Sana da düt düt. Bulutlar ve denizdeki dalgalar çok güzel gözüküyor. Evet. Pek bir uyumlu renkleri. Hemen ön tarafı sahil. Ama böyle koca koca binalar var sahil boyunda. Arkadaki ne manzara görsün ne de rüzgarından faydalansın. Lütfen. En önde ben olacağım. En büyük benim apartmanım, benim otelim olacak. Sahilin dibine bu kadar yüksek kata nasıl izin vermişler ya? Neden olmasın? Param varsa. Lambaya yakalandım. Evet, inşallah şu yol üstünde market vardır. Bu kadar bina var. Aralarında nasıl market olmaz? Yani olmuyor. Her yer bina. Bütün sahil otopark diyecektim. Bütün sahil oteller. Koca koca binalar. O yüzden sahilde yer bulamadık. Nereye gidiyoruz? Şimdi baktık ki sahillerden bize hayır yok. Kendimizi dağlara taşlara vuracağız. Evet, ilk gördüğümüz rampadan yukarıya doğru. Aynen öyle. İlk gördüğümüz rampadan vuracağız kendimizi yukarılara. Bakalım bizi ne bekliyor yukarıda? Nasıl bir ortam var? Bu akşam yağış fırtına da kopabilir. Evet, hava kötü. Bakalım enteresan bir durumla karşılaşabiliriz. Tepelere. Yoldan çıktık. Eyvah, yol bitti. Dörtte de kaldı. Yorgun savaşçılar. Ben de Evet şöyle geleyim. ya. Hemen bir makarna suyu koydum çünkü çok acıktık. Evet, saat daha 4:38 ama Evet, bugün çok acıktık ya, çok yürüdük de. Bir önceki videoda izlemişsinizdir. evet, çok yürüdük gerçekten de. O yüzden çok fazla efor sarf ettik. O yüzden de gerçekten çok acıktık. Ve yorulduk. Ve takribi 3-4-5 tane belki nokta geçtik. Ondan sonra bunun size bir kısmını aktardık. Evet. Konaklayacak yer yok. Haritalarda sahil bölgelerinde birkaç konum var aslında ama işte bizim yine seveceğimiz şekilde çıkmadılar maalesef. O yüzden biraz daha ilerledik. Tepelere doğru çıktık. Güzel bir yer bulduk. Evet. Bu gece buradayız. Dinleneceğiz. Şu yorgunluğu bir atalım üstümüzden ki yarın çok güzel bir yeri gezeceğiz. Evet, çok güzel bir yeri gezeceğiz. Gerçekten muazzam bir yer. Bir önceki yerde drone çekimine müsaade etmediler. Belki burada ederler. Ya da saklı gizli çekeriz belki. Evet, şöyle drone çekimi için yine bir haber vermek istedik tabii haliyle. Şimdi bizim drone'umuz ufak ebatlarda, yani yasal izne tabi olanlardan değil. Sportif faaliyet için kullanılabilen, izin almaya gerek olmayan bir drone Evet, aslında bizim. hatta birkaç yerde sorduğumuzda da zaten sizin drone'unuz ufak, istediğiniz gibi uçurabilirsiniz diye bilgilendirme de aldık ve öyle uçuş yaptık. Burada da yine gittik, çekim yaptık. Bir önceki konumdan bahsediyorum bu arada. Orada da çekim yaptık, ettik. Sonra çıkarken de dedik ki drone çekimi yapabilir miyiz? Hayır dediler. Bu arada hemen araya giriyorum. Etrafta şimdi birçok öğren yerine geziyoruz ya da antik kente gidiyoruz. Orada kocaman tabelalar asıyorlar. Evet. Diyorlar ki drone çekimi yapmak yasaktır. Haklılar çünkü farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Kesinlikle. Onu anlıyoruz ama drone çekimi yapmak yasaktır ibaresi olmayan bir yerde biz sormamıza rağmen, ki ben otoparkın uç bir noktasına hiç gidip drone'u zaten 100 metre yukarı çıkartınca ses namına hiçbir şey duyulmuyor. Evet. Ondan sonra çekimimi yapıp gayet de yayınlayabilirdim. Zaten onu diyecektim. Normalde öyle yapıyorlar muhtemelen ki biz çekim yapmak için gidip danıştığımızda arkadaş şey dedi sonra, uçurdunuz mu dedi. Uçursak niye soralım zaten sana. Genelde öyle yapıyorlar herhalde. Evet. Kenardan köşelere uçuruyorlar falan. Dedik yok, o yüzden soruyoruz zaten falan. Yok dedi. Onay almanız lazım. Valilik normalde ilgileniyor bu konuyla. Ya çoğu kişi de bilmiyor aslında işin özü de. Evet. Ama biz cezalar çok yüksek olduğu için biz riske girmemek adına Evet. soruyoruz ağırlıklı olarak bunu.
zaten daha önce de telefonla işte valilik, jandarma, yerel Evet. yönetim yani zabıta gibi güvenlik güçlerini yönlendirerek telefonla konuştuğumuzda biz bu sportif faaliyet 249 gram ve altında olduğu için siz istediğiniz gibi uçurabilirsiniz diye biz yetkili mercilerden aslında aldık bu bilgileri. Evet. Şimdi burada yok bunları hep anlatmaktansa biz zaten güzel güzel kamera görüntülerini çektik. Teşekkür ettik arkadaşlara da. Devam ettik. Ama burada belki dediğin gibi çok geniş bir alan zaten. Hani Evet. belki obruğun oraya çekmezsin de öbür tarafı çekersin. Sağ işte o. Diğer taraf da güzel o kayalar mayalar falan. Belki orada uçururuz. Bakacağız. Evet, bakacağız. Bu arada spoiler verdi. Obruk dedim sadece. Bir şey demedim. Kayalar mayalar dedin ama. Ama her yer kaya. Her yer dağ taş. Obruk dedim. O zaman hadi yarın görüşürüz. Bize müsaade, biraz dinlenelim biz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Ondan sonra. Şu anda kamerada sadece ben varım. Çünkü Gülden kameraman oldu. Buradayım. Ya böyle yakın tutmak zor oluyor. Araç çekimlerinde zaten hep beni böyle görüyorsunuz ya. O yüzden Tolga anlatsın dedim ama. Şimdi neredeyiz? Çok güzel bir yerdeyiz. Hemen şöyle göstereceğim ben. Kamerayı Gülden'den el koydum. Kanlı Vadi kelebeklerini göreceğiz. Ama hava biraz yağmurlu. Göremeyeceğiz. Kanlı divane. Kanlı Divane pardon. Evet. Şimdi biz dün baktık ki sahillerde çok böyle konaklayamayacağız. Yukarılara çıktık. Kanlı Divane diye bir yer varmış burada. Şimdi biz orayı gezeceğiz. Ama sizi sıkmamak için size çok az göstereceğiz burayı. Sonrasında mekan bulma, konaklama bulma çabalarımız devam edecek. Evet. Bakalım buradan sonra nerede konaklayacağız, ne yapacağız? Hiç Bilmiyoruz. belli değil. Çünkü önceki amacımız şu anda buraya gezmek. Evet. Bakalım size az göstereceğiz ama inşallah çok güzel yerler çıkarsa belki biraz fazla göstereceğiz. Yok ben az gösteririm. Ben sıkmam, siz de az gösteririm. Ya bu kelebeklerle ilgili hiçbir bilgi görmemiştim bu arada. Ben de görmemiştim ve çok güzel kelebekler var. Evet. Tabii göremeyeceğiz mevsim koşulları dolayısıyla muhtemelen ama olsun. Hadi gidelim Hadi yerine. gidelim, gezelim bakalım. Alanda zeytinyağı atölyeleri hala ayakta ve şöyle canlandırmışlar. Bakın şuralar zeytinyağı atölyesi. Sen onu bırak, ne gördün? Bak. Bakayım şimdi nasıl ortalayacağım. Tam şurası. Askerler var. 5-6 kişi var orada oyulmuş. 3'ü ayakta. Sağdakiler Tam oturuyor tırnağımın gibi. olduğu yerde. Evet, sağdaki 2 tane oturuyor. 3 kişi ayakta ya da 4 kişi ayakta. Oha. Burası da Obruk doğal oluşum. Ve o doğal oluşumun etrafına işte burası kurulmuş. Şu karşıdaki yapının ne kadar ayakta olduğuna şaşırırsınız yani. Oraya yaklaşınca daha net gözükür ama şunu görünce çok oldum çünkü orası Obruk duvarında yani direkt. Evet. Aşağıda falan değil. Şurası gayet büyük bir Obruk. Görüyorsunuz bakın tam şurası. Aynen. Wow, çok iyi gördün ya. Yalnız nasıl şok oldum diye. Şimdi Büyük Kilisenin oraya geldik. Şu an Büyük Kilisenin içerisindeyiz. Şu muhteşem devasa yapının. Ondan sonra bu taraftan baktığımız vakit size biraz önce Gülden'in büyük şaşkınlıkla yaşadığı şuradaki aile kabartmasıymış. Bir de bakayım tutturabilecek miyim? Evet, tam şurada bir kabartma var. Fark edebildiniz mi bilmiyorum. Orada da bir tek asker kabartması var. Tam şurası da zaten zeytinyağı fabrikası adamların. Bu arada aşağıya iniş var aslında, bak gördün mü o zeytinyağı şeyinin oradan. Burada Evet. inmişler, ağaçları kesmeye başlamışlar. İç alanı açıyorlar. Evet, tabii çalışma var şu anda. Bu iç alan temizleniyor ve arkadan da sesler geliyor. Evet. Çalışma var burada.
Evet ya, çok güzel görünüyor. Umarım sıkılmadınız biz gezerken. Az kaldı ama. Evet, çok az kaldı. Çok az kaldı. 2 yeri daha göreceğiz. Belki size göstereceğiz. Evet, ondan sonra yola çıkacağız. Şuraya da bakalım. Bir de bakalım dediği yer zeytinyağı atölyesi ve köy evi. Burada da canlandırma yapmışlar. Bunu size göstermem lazım. Hemen şöyle kapıdan içeri giriyorsunuz. Bakın. Bakın. Bakın ne buldum. Burada zeytinyağı öğütüyorlar. İşliyorlar. Ben geçen önceki gezdiğimiz şeyde Cennet Cehennem Obluğu'nun orada yuvarlak bir şey gördüm, kenar çıkıntıları var diyordum ya, şu yerdekinden de. Evet, muhtemelen orada da varmış böyle bir şey ama canlandırma yapmamışlar. Şimdi köyün içine girelim bakalım, köy evinin. Görüyor musunuz adamlar nelerle uğraşmış. Buraların ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu tarafı. Muhtemelen ateş mi yakıyorlardı acaba orada? Bilemiyorum. Evet. Ve bu tarafa bakalım. Evet, burada da. Buralarda muhtemelen ateş yakıyorlardı. Isınmak için. Adamlar 1000 yıllar önce sanat yapmışlar mezar girişlerine bile. Vallahi. Baksana şunların detaylarına. Hani o kadar yıl içinde yıpranmasına rağmen hala net. Net belli. Yani saçına varana kadar görebiliyorsun işte, baksana. Burası Kanlı Divane'nin hemen alt tarafında bulunan 700 metre kadar aşağıda Çanakçı Nekropolü. 2-3 tanesinin yukarıda Kanlı Divane'nin orada şeyleri var, fotoğrafları var, heykellerin. Ama burada bir tane daha heykel var. Tam karşıdaki kapının üstünde. Hatta 2-3 figür var. Bunlar silik olduğu için muhtemelen bunları fotoğraflayıp koymamışlar. Kocaman bir lahit var. Lahitin yanında sütun altları var. Tabii şuradakinde yazıtlar var. Muhtemelen dönemin büyüklerinden birininmiş. Yazılar kocaman. Normalde küçük olur ya. Evet. Harfler büyük. Vay be. Enteresan. Ve buradan aşağı doğru da bir ok gösteriyor, kırmızı. Ama henüz o tarafta bir şey yok sanki. Muhtemelen vadiye doğru devam ediyor. Neyse, gel bakalım. Bu kayanın arkasına doğru da olabilir. Hadi bakalım. Hiç gözükmez buradan ama karşıda kocaman bir domuz var. Hemen o kaya mezarların üst tarafı orası. Şu kayalığın altından karşıdan bir tepeye tırmanmaya başladık. Şu ok işaretleri bizi bir yere götürecek diye düşündük. Tolga ve Max önden koştur gittikleri için ben zor yetiştim onlara. Burası ya kesin yukarıda bir yere çıkartıyor ama ne kadar yukarıda bilmiyorum. Belki senin o gördüğün çok büyük bir yer var ya. Belki oraya çıkartıyor. hayır. Az önce söyledim ben ama Tolga çok uzakta olduğu için beni duyamadı. Burası Olba Kültür Yolu. Yürüyüş güzergahı olabilir bu oklar. Kim bilir nereden çıkardı. Hocam yetişemiyorum ki peşinizden söyleyeyim gel geri dön diye. Yalnız domuz efsaneydi ha. Domuz ikimizi birleştirsen onun kadar yapamayız bence. Çok iriydi. Ki o yavruydu. Hadi bakalım. Evet. O aklıma geldi bu okları görünce. Şey dedim.
Hani o kültür yürüyüş yolu herhalde. Abi baktım siz yoksunuz meydanda. Ok görünce dayanamayan Tolga. Evet. Hemen keşif modunu açtı. Seviyorum. Seviyorsun evet de beni de unutmayın arkanızda. SS'de de geliyorduk biz ya. Evet ama birbirimize sesimiz duyulmuyordu. Gösterdiğim heykelkaya mezarları şurada. Sonra diğerlerini görmüştük hatırlarsınız. Lahitler. Şuradan kırmızı oklar var. Tam şuradan içeriye doğru giden. Şu karşı tepeye kadar çıktık. Biz çıktık, siz çıkmayın. Gezdik, gördük, eğlendik. Şimdi konaklayacak yer bulabilecek miyiz bakalım. Birkaç konum deneyeceğiz. Evet, umarız canınızı sıkmamışızdır. Biz antik kent gezmeyi seviyoruz ama sizin izlemeyi sevmediğinizi bildiğimiz için çok az bir bölüm size gösterdik sadece. Şimdi Gülden'in dediği gibi kalmak için yer bakacağız. Yeniden sahil boyuna indik. Şimdi şu camı kapatayım ses şey yapmasın. Şimdi bir takipçimizin bize önerdiği bir konum var. Oraya gidip bakacağız. Kendisi kalıyormuş orada. Evet. Haritadan baktık. Normalde haritalarda sola bak. Oo. Su kemeri. Normalde haritalarda orada yani konum var tabii ki ama konaklamaya uygun olarak gözükmüyor. Kimsenin konaklama geçmişi yok orasıyla ilgili görebildiğimiz kadarıyla. Sağ olsun. O öneriyi değerlendireceğiz ilk önce inşallah. Evet. Kalırız belki güzelse. Ne yapıyorsun ya? Çıksana yola çıkacaksan. Devam et. Duruyorsun ya, duruyorsun. Böyle bir enteresan insanlar var arkadaş. Yol bitti. Yol bitti. Hala sağa girmeye çalışıyor. Bizi de sıkıştırıyor. Evet. Soldan kamyonlar geliyor bir yandan. Bu arada bu aşağıda da bir Erdemli Belediyesi'nin karavan kamp alanı var gözüküyor haritalarda. Orayı da ben söyleyeyim size. Google yorumlarına baktım. Bir tane doğru düzgün yorum yok. Acayip kötü yorumlar var. Ondan sonra o yüzden oraya direkt es geçiyoruz. Ve ücretli kamping. Zaten ücretli yerlere girmiyoruz biliyorsunuz. Şimdiye kadar hiç girmedik. Ve Google yorumlarında yazan en çok söz şu. Belediye çalışanlarının orayı parsellediği ile alakalı yorumlar var. Az daha kaza yaptıracak diye. Evet. Yani yol bitti hala şey yapmaya Ha, bana gitmiyor yol da vermeye yani. çalışıyor. Benim arkamdan kamyon geliyor. Ben o yola çıkamam. Tuhaf insanlar var. Çok enteresanlar gerçekten. Trafikte hani biz motorculuktan da alışkınız. Gerçekten çok saçma sapan şeyler görmeye. Ama devamlı yolda olunca devamlı bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Trafikteki araçların sanırım %70, %80'i şansa gidiyorlar yani. Gerçekten Öyle. şansa gidiyorlar yani. Kesinlikle öyle yani. Mangal alalım. Başka yerde mangal yakamazsın. Mangal alanı diye ağaç altını belirlemek de ayrı bir akıllılık örneği. Alkol. Evet, her yerde şişeler var. Böyle çok kalabalık şey değil. Hafta içi tabii şu anda onun etkisi var muhtemelen ama her yerde şişeler. Yani bizim konaklamaktan vazgeçmemizin en büyük sebeplerinden biri şişeler var her yerde. Şimdi hemen arkada bir market var. Bir markete soralım bakalım. Burası nasıl bir yer, nedir, ne değildir. Hem ekmek ihtiyacımız var, onu karşılayalım. Kalalım mı, kalmayalım mı? Öyle karar vereceğiz. Ve markete soralım bakalım, bir gece konaklarsak problem olur mu? Olmaz mı? Başımıza bir haller gelir mi? Evet, sormak lazım. Evet, markete sorduk. Ondan sonra dedi ki yok ya dedi, kalın dedi, bir şey olmaz burada dedi. İyi dedik biz de.
İyi dedik biz de hemen sonra marketin ön tarafında. Evet. Çok ileriye gitmeden. Böyle bir manzaraya sahibiz şu anda. Evet. Bir şey diyecek misin gibiydi. Diyeceğim. Tamam. Hayır. Evet, Max bir köpek gördü. Evet, kuyruğuyla Tolga'nın suratını yalıyor sürekli. Diyor, hazır mısın? Arkadaş mı varmış orada Max? Yelpaze kuyruklu ya. Yelpaze. Öf. Suratını kapat. Sansürledi seni. Bu sefer kapıyı açmadan kapı manzarası göstereceğim. Üşendim. Biraz rüzgar esiyordu o yüzden. Üşenmekten değil. Asıl üşengeçlik bu tarafta. Ne yapıyorsun? Ya şöyle. Şimdi ters meyilde duruyoruz ya. Evet. Biliyorsunuz birçok konumda hep arka amortisörleri şişiriyoruz. Ama şimdi ters konumda olduğumuz için arka amortisörleri indirmek zorundayız. Halbuki az ileriye gidersek belki arkamız kurtarabilir. Böyle dışarıda ileriye geri yapılabilir normal şartlarda. Ama bizim süspansiyonumuz olduğu için bu üşengeçlik hakkına sahibiz bence. Evet, bu üşengeçliği bize sunduğu için sevgili Turhan Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. On-air süspansiyon kullanıyoruz bu arada. Videolarda hep süspansiyondan bahsediyoruz. Sonra soruluyor işte nereden aldınız vesaire diye. Evet. O yüzden adını da söyleyeyim dedim. Orada manzaramız da önden de çok güzel gözüküyor. Ağaçlar falan. Evet evet ya şeyler çok güzel görünüyor. Güneşliğini kaldırabilir misin diğer eline? Kaldırayım. Ağaç manzaramı kapatıyor da. Ay pardon. Evet. Burada da çok yorulmuş bir çocuk var. Çocuk, çok mu yoruldun ya? O kadar da koşturmadık bugün aslında. Hı? Yoruldun mu? Bak dışarıdaki ıslık sesleri. Pıt pıt. Köpek yakınımıza Evet, geldi. arkadaşını çağırıyorlar. Seni değil. Hemen bakıyoruz şuradaki telefondan. Diyor ki bir taraf 0, bir taraf -1. -1 de o kadar da çok önemli değil. Öne doğru çünkü. Evet çok da şey değil. Çok da şey yapmamak Evet, lazım. şimdi suyumuz bitti. İçme suyumuz dolduralım. İçme suyumuzu dolduracağız. Şunları öne alalım. Max'cim çok güzel yattın oraya ama oradan kalkman gerekiyor. Bu tarafa gelir misin? Gel bu tarafa bakayım. Şuraya geç. Aşağıya. Aşağıya kuzum. O öne geçecek tatlım, beni Seni bekliyor. bekliyor. Aha. O zaman yer açayım. Siz yer değiştirin. Şimdi aldım. Ben şu sırt pillerini alayım orada. Tamam. Şimdi şöyle bitirelim. Max hadi kalk. Geç öne. Aferin. Bunları çıkartınca daha rahat oluyor. O yüzden Tabii hiç canım, bu uğraşmıyorum türlü aradan bunlarla. uğraşacağına. Şimdi Peçete vereyim mi bir tane? Bez ya da. olur. Etrafını saralım. Bu da herkesin bizde arıtma olduğunu zanneden ama aslında arıtma kullanmadığımız su olayımız. Birçok kişi arıtma mı kullanıyorsunuz diyor şu cihazdan dolayı. Halbuki arıtmamız yok. Bidoncuğumuz var. Evet. O damacana kafası şarjlı. Oradan bir hortum uzattık buna. 20 litrelik bir hacmi var bunun da. Tam koltuğumuzun altına göre sığdı. İçme suyumuzu buna dolduruyoruz. Buradan da kullanıyoruz rahat rahat. Böylelikle el altında hiçbir yerde bidonlar oradan oraya atılmıyor. Çünkü karavanda genelde böyle bir sıkıntı var ve biz bu sıkıntıyı bir sene yaşadık. Maalesef. Tekirdağ'da aklımıza geldi bu olay. Acaba olur mu diye. Evet, sonra ölçüsü de bu bidonların buraya uyunca direkt sipariş vermiştik. İnternetten almıştık. Hatta bu damacana kafası hediye. Evet, Tekirdağ'daki Evet. arkadaşlarımız Sevgili Fatih abi ve Fatih ve Nurcan'ın hediyesi. onlar da yakın zamanda
Çok sevdikleri köpeklerini kaybettiler. Evet ya. Canımız Roxy Evet. hasta oldu ve maalesef hastalığı fazla ilerlediği için kısa süre içinde kaybettik. Evet. Aslında biz normalde böyle beşlikler almıyoruz, onluk alıyoruz ama uzun zamandır onluk su bulamadık buralarda. Evet ya, hiç denk gelmedi. Hani farklı marketlere de giriyor. Biraz gürültü yaptım ama böyle yapınca da çöp alanından tasarruf etmiş oluyoruz. Ve sonuncusu bunları da dışarıdaki şurada Şurada var vardı. galiba çok. Var. Şimdi. Orada var. Evet. Tamam sen Minder. Ha, onları gösterecektin. Tamam Gösterdim. Gösterdim. Bu kadar. Yani öyle olunca öyle oluyor. Evet, normalde litrelik petlerde de bunu yapınca çöp kutusunu doldurmamış oluyorlar. Dışarıdaki çöplerin içinde yok yere doldurmasın diye. Kapatıyoruz. Dopluyoruz. Bu arada bu minderi kaldırmadan da bu iş yapılabiliyor ama o zaman biraz sıkı sıkı oluyor. Böyle daha rahat, ferah ferah çalışabiliyorum. Bir miskinliğin ardından Evet, birazcık dinlendik. birazcık dinlendik. Çok yoruluyoruz ya, aşırı yoruluyoruz. Biraz dinlenmenin ardından. Ama gezdik canım. Gerçi şöyle, dinlenme derken şöyle, hemen ben de bir kareye gireyim hemen. Öyle dış ses olarak konuşmayayım. Dinlenme derken şöyle. Şimdi sosyal medyada da biraz vakit geçiriyoruz doğal olarak. Instagram'dı, işte YouTube'du, oydu buydu, onun incelemesiydi. İşte video analizleriydi vesaireydi falan. Onlarla çok uğraştık aslında. Yorumlar, o yüzden yorumlara mesajlar. cevaplar. Onlarla çok uğraştığımız için öyle yap dedik. Öyle yani, Öyle öyle yani. dinlendik. Dinlenirken de çalıştık yani. Aynen bir öyle. yandan. Ne yemek yapacağımıza karar verdik. Evet. Şimdi ne yemek yapacağımıza karar verdik. Bugün, şimdi aslında şöyle, önce şunları kaldırıyordum da oradan devam edeyim. Bu mandalinaları önceki konumlardan bir karavancı komşumuz verdi. Portakalın bir tanesi daha vardı. 2-2 getiriyor herkes her şeyi. Bu da başka bir komşudan. Sonra bugün Kanlı Divane öğren yerindeki güvenlik abi bize bunları getirdi. Evet. Meyveler, sebzeler komşulardan Ya oldu. şey duyuyoruz, hani sosyal medyada da özellikle takip ettiğimiz sayfalar vesaireler, eş dost, herkes hastalıktan kırılıyormuş. Evet. İşte biz de kimi görsek bize şey veriyor, narenciye getiriyor. Hani Allah'tan şu ana kadar bir şeyimiz yok. Dikkat edin yani, üşütmemeye çalışıyoruz. Çok insanlarla da temas etmediğimiz için belki o yüzden geçmiyor ama gerçekten herkes hastalıktan kırılıyor. Aman dikkat edin dostlar. O yüzden biz de önlem olsun diye bugün, bu da yine bir karavancı komşumuzun hediyesi. Evet. Ev yapımı tarhana. Tarhana çorbası yapacağız. Sonra turp salatası yapacağız. Tam Evet. kışlık. Yanına da öyle pilav bir şeyler. Ana yemeği küçümsedim. Yanında bir şeyler yapacağız. Ama asıl mevzu tarhana yani. Evet. Öyle başlayayım ben. Böyle bir teknik var mı bilmiyorum ama ben az su ekleyerek erite yapıyorum tarhanaları ki pütürlük kalmasın. Malum karavanda blender yok. Eli yorulan Gülden'e yardım eden Tolga. Diyorlar ki hiç yardım etmiyorsun yemek konusunda. Çok ayıp. Şimdi ben çekmeseydim mesela bunu gösteremezdik. Biz biliyoruz ya. Aynen öyle. Her şeyi de bilmesinler. Söyleme bilmesinler. Turbumuz kaynıyor. Ben de bir yandan pilava geçeyim o zaman. Normalde bu kadarcık pilav, pirinç. Oo, çok karanlık oldun. Korkunç yemek yapıyorlardı. Evet. Şu kadarcık pirinç normalde tabii bir aileye yetmez. Normal şartlarda ama bizim ailemize yetiyor. Hatta bunun 2 kere falan yapabilirim herhalde. Çünkü bir kahve fincanı ölçüyle
2 kişilik pilav çıkıyor. Hele yanında böyle çorba falan varsa metroda bitiyor bile. Aynen öyle. Max'in bile iştahını kabarttın. Max Türk kokusunu sevdin mi? Hemen yaklaştı. Sonra bardaklar. Çorbamızı göstereyim mi? Hadi göster bakalım. Bak şimdi bak. Blender olmadan pürüzsüz tarhana çorbası. Oho. Ya. Gülden Usta'nın tarifiyle. Gülden Şef'in tarifiyle. Bence gayet güzel olmuş. Bak hiç pürüz yok. Evet. Pilav da tamam. Tamam. Ben lazım mıyım? Değilsin. Yardım etmemi ister misin? Yok canım dur sen orada. Daha benim işim var zaten. Pilav tamam da. O pilav şimdi demlenecek ya 2 dakika. 5 Evet. dakika. O arada da Orada da nuggetlar, göğünlük köfteler. evet, köfteleri pişireceğiz o arada. Evet. O arada Max böyle masum göründüğüne bakmayın. Şimdi masaya biz oturduğumuzda hemen o da bir mangal köpeği edasıyla yanımıza gelecek üçkağıtçı. Hemen. Ay yerleşmedi. Hı. Pilav da hazır derken pilavın taneliğini göstermek için pilav da hazır dedim de sen böyle elini uzadın. Evet, yardım edeyim dedim ben de. Bu arada o kiler dolabımızdan da bahsetmek ister misin? O dolabın bir macerası var ya da başka bir videoda bahsedelim biz ondan. Başka videoda bahsedelim. Çünkü ben Evet. bu arada pilavdan bahsediyorum. Evet. Şu kiler dolabının çok büyük bir macerası var. Onu size başka bir videoda unutmazsam mutlaka anlatacağım. Bu arada sevgili Gülden Şef, Çok şükür. hemen gelelim yanına. Pilavını açalım mı? Bakalım mı? Gösterelim mi? Göstermeyelim. Dinleniyor. Gel 2 saniye gösterelim. Oho, çok güzel. Tam pilavı şöyle koyayım. Sen şöyle koy. Ama bunları getireyim. Tam bölüştürürsen 2 tabaklık oluyor onlar. Tam bölüştüm. Tam ölç. Bunu alayım istersen. Evet. Hemen biraz su koyalım. O da öyle. Geç şöyle otur. Şöyle bir geçeyim. Şimdi o zaman bize afiyet olsun. Yarın bulunduğumuz bu mekanla ilgili sizlere çok güzel görüntüler aktaracağız. Evet, çok güzel zaman bir sahil gezeceğiz yarın hep beraber. Günaydın. Günaydın. Evet, yağmurlu ve çok serin bir sabaha uyandık. Ya evet, havaya bir anda bir şey oldu. Evet, 16 derece şu anda. Ve yağmur bir hızlanıyor, bir duruyor, bir hızlanıyor, bir duruyor.
Biraz garip. Sonra biz dedik kahvaltı yapalım şimdi. Öğlene doğru açacak gibi gözüküyor ama belki yürüyüş yapabiliriz. İnşallah açarsa. Böyle geldik içeride oturduk gidiyoruz, olmamış olur öyle. Instagram hikayelerin arka planı. Farklı alanı. Yağmurlu havada tabii ki olacak en güzel şey Türk kahvesi. Max, beklediğimiz güneş kendini gösterdi mi? Evet. Şimdi biraz gezme zamanı. Fotoğraf çekimleri. Evet. Merhaba Pisi. Haline bak ya. Tam bir berduş olmuşsun. Evet, sana dedim. Yağmur da yağsa, fırtına da kopsa Max'i tam olarak tuvalet saatinde gezdirmeye çıkartıyoruz her halükarda. Çünkü alışmış bir vücut yapısı oluyor. Eğer çıkmadığında problem. Değil mi tatlım? Evet. Diyorum ki yağmur da olsa, çamur da olsa Max tuvalet saatinde dışarıda. Tabii ki. Bugün şansımıza bu saatlerde yağmur dindi ama önümüzde geliyor. Evet. İşte onu biraz ben şey yapayım. Hem rüzgar hem yağmur gelecek tekrar. Hazır boşluk bulmuşken hemen Max'i tuvalete. Bize de yürüyüş tabii. Yağmur yağsa da çıkartıyoruz. Ama yağmurun dinmesi bizim avantajımız oldu. Evet. Dağdan tepeden vazgeçtik. Konaklayacak bir yer bulduk. Dün gece konakladık. Size videonun o anlarındaki söylediğimiz gibi belirli işaretler var demiştik. O işaretlerden dolayı burası gece boş kalmaz demiştik. Nitekim öyle de oldu. Evet, gece saat 2'ye kadar bir düğün salonunun ortasında kalmışız gibi. Bolca müzik, Evet. gidip gelen araçlar. Ki hava kötüydü, hani rüzgarlı falan da, ona rağmen bayağı gelen giden oldu dün gece. Aynen. Dışarı çıkmadığımız için bir problem olmadı ama yani normalde konakladığımız yerler gibi değildi. Ya şey olmadı. Hani bir taşkınlık vesaire carçurt bir şey olmadı. Evet, Sadece gelen giden çok fazlaydı. İşte gelen alkolünü aldı, müziğini dinledi ve yürüdü gitti modunda. Bize de dinletti sağ olsun. Evet. Repertuarımız genişliyor onların sayesinde. Ondan sonra öyle bir yer. Yazın sezonda buraya girip karavanla konaklamak pek olası değil.
Zaten girişte karavanla konaklamak yasak diye tabela da vardı. Evet. Şuradan geçelim. Ama çadır kampı ya da araç üstü çadırla gelinebilir. Çünkü aşağıda bir işletme var. İşletme sanırım çadır kampına vesaireye müsaade ediyor. Çünkü çok fazla duş ve tuvalet var. Evet evet. Yani Mekanda. günübirlik kullanıma uygun da belki konaklamaya yine izin vermeyebilirler kalabalık dönemlerde. Belki evet. Ama çadır kiralıyordur. Ben de arkasındaki alandan kaynaklı olarak çadır kiralama yapıyordur diye düşünüyorum. Evet. Öyle yani. Burada kalmış olduk bu gece de böyle. Hemen mekanı da gösterelim size. Şöyle sakoya ağacı mıydı bunlar ya, neydi? Okaliptüs. Okaliptus ağaçlarının altında. Evet, bir arkadaş orada açmış müziğini, müzik dinliyor. Az önce bahsettiğimiz örnek. Evet. Ya şu tarafta bir işletme var. Market, işte kasap, et, lokantası vesairesi. Onlarca duş alanı, tuvalet alanı. Ondan sonra çok kalabalık. Şu üst bölümlerde de yine düzlük alanlar mevcut. Hemen zaten şurası Zincirlikuyu muydu? Evet. Zincirlikuyu Halk Plajı. Hemen şurada gördüğünüz alan. O yüzden burası yazın Bayağı hareketli. bayağı hareketlidir diye Evet. tahmin ediyoruz. Yaz fotoğraflarını gördüm haritalardaki. Bayağı Hı hı. kalabalık. Evet, bir videonun daha sonuna geldik mi? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese, değerli vaktini ayırıp bizleri izleyen herkese çok çok teşekkür ederiz. Yeni bir macerada, yeni bir yolda, yeni bir heyecanda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.